Ashab-ı Kehf, 7 uyurlar olarak bilinen, birçok dinde anlatılan bir efsane. Onlar bir mağarada 300 yıl uyudular ve ilave olarak 9 yıl daha. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geçen bu kelimeler İslam dinince doğrudur ve şu şekilde anlatılır. Geleneksel anlamda hikayeye göre Ashab-ı Kehf denilen gençler Efsus yani Afşin şehrinde yaşıyorlardı. Sarayda görevli olan bu 6 genç hükümdara yakın kimselerdi ve hükümdarın müşavere heyetindeydiler. Onun sağında ve solunda bulunurlardı. Sağındakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Bunlar ashab-ı yemin denmiştir. Hükümdarın solunda bulunanlar ise Mernuş, Debernuş ve Şezernuş'tur. Bunlara da ashab-ı yesar denmiştir. Aynı zamanda Afşin bölgesinde bu isimler erkek ismi olarak çocuklarına da verilmektedir. Hükümdarın Roma İmparatorluğundan Domitianus veya Loukianus olduğu düşünülmektedir. Kesin olan şey imparatorun putperest olduğudur. Putperestliği kabul etmeyen az sayıdaki insanları yakalatıp öldürtmüştür. Hükümdar bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendi. Onları çağırıp tehdit etti. Onlar inançlarından ayrılmak istemediler. Aksine Loukianus'u inançlarına davet ettiler. Hükümdar onların eski günlerine dönmeleri için zaman tanıdı. Gençler de inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne gittiler. Yolda giderken Kefeştetayus isminde bir çoban onların inancına katıldı ve yedincileri oldu. Çobanın köpeği Kıtmir de onlara katılıp arkalarından takip etti. Dağa yaklaştıklarında çobanın gösterdiği bir mağaraya girdiler. Mağarada dua ederek merhamet dilediler. İslam dininde kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 13. ayetinde bu kişilerin duaları belirtilir. Hikayenin devamına göre hükümdar Efsus'a gelip onları sorar. Kaçtıklarını haber alıp saklandıkları mağaraya öğrenince adamlarıyla mağaraya gider ve mağaranın ağzını onları öldürtmek maksadıyla kapattırır. İnanca göre gençler ölmez. Yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir şekilde uyandırılırlar. Ne kadar süre kaldıklarını tam olarak bilinmez ve Kehf suresinde bu süreyi ancak Allah'ın bileceği belirtilir. Yine de geleneksel olarak yaklaşık 300 ila 309 sene uyudukları düşünülür. Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanın farkında olmadıkları belirtilir. Uykudan kalkmaları, birbirleriyle konuşmaları ve işlerinden birinin şehre göndermeleri Kur'an'da geçer. Bunlar şehre gidip yiyecek getirecek kimsenin elbise değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun görürler. O kişiye Yemliha adında bir gençtir. Bunu kabul edip şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur. Farklı yorumları mevcut olan bir hadiseyle bu kişiye geçen zamanın farkına varır ve o zamanın hükümdarının yanına götürtülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar. Bazıları sahabelerden Ebu Bakir ve Ali'nin Ashab-ı Kehf'e gittiklerini ve Ashab-ı Kehf'in uykudan uyanıp onları gördüklerini ileri sürmüştür. Ayrıca bu söylenceye İslam dininin son peygamberi Muhammed'e iman ettiklerini bildirip ve selam gönderip dua istedikleri de eklenir. Bunların dışında bazı kişiler Ashab-ı Kehf'in Mehdi geldiğinde uyanıp ona katılacağını ileri sürmüştür. Yine de bu iddiaların veya hikayeden genelde geçen isim, yer, zaman ve bazı olayların gerçek temelleri tartışmalıdır. Kur'an'da ise bu yorumlara dair hiçbir şey yoktur. Ek olarak tekrar uykuya dalmadan önce Allah'a dua edip artık sevdiklerimiz bu dünyada olmadığı için canlarının alınmasını isterler ve orada canları alınır. Fakat işin ilginç tarafı Hristiyan dininde ise olay biraz farklıdır. Efsaneye göre 250 yılları civarında Loukianus veya Decianus adlı bir kral yönettiği putperest bir ülkede 7 genç Hristiyanlıkla suçlanır. İnançlarını değiştirmeleri için bir süre verilir fakat onlar dünyevi eşyalarını bırakıp dağa ibadet etmeye giderler. Putperestliğe karşı bu tavrı gören kral öldürülmelerini emreder. Gençler ve köpekleri mağaraya sığınırlar. Kral
Mağaranın girişine duvar örülmesini emreder. 7 uyurlar yıllarca burada kalır. Yıllar sonra ağıl yapmak isteyen bir çiftçi mağara girişini açar ve 7 uyurlarla karşılaşır. Şehirde Haçlı bir sürü bina görüp hayrete düşerler. Doğukyüz zamanından kalan altınları harcamaya çalıştıkları zaman Pskopos'un karşısına çıkartılırlar. Hikayelerini dinleyen Pskopos bunun bir mucize olduğunu söyler. Bunun gibi birçok farklı anlatıma sahip hikaye bulunmaktadır. Fakat İslam dininde Kur'an'da bu anlatılış mevcuttur. Diğer kutsal kitaplarda ise bu mevcut değildir. Sadece birer hikayeden ibarettir.